Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asla yağ çekmeyen, puf puf kabaran, balon gibi çok lezzetli simit pişiler hazırlayacağız. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ben hemen işime başladım bile. Öncelikle hamurumuzun mayasını aktive etmemiz lazım. Bunun için 250 ml kadar ılık su alalım. İçerisine 1 silme yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı instant maya ekleyip karıştırdıktan sonra bir köşede 2-3 dakika dinlendirelim. Diğer taraftan ise unumuzu uygun bir kasenin içerisine alıp üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz ekleyerek karıştıralım. Orta kısmına bir çukur açtıktan sonra üzerine 1 adet orta boy yumurta kıralım. 50 gram oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağını ekleyip ardından azar azar mayalı suyu ilave edelim. Hamur karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdım. Ardından elimle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur hazır olduktan sonra farklı bir kasenin içerisine aldım. Üzerini örtüp mayalanması için beklettim. Oda sıcaklığında ortalama 45-50 dakika içerisinde 2 katına kadar çıkacaktır. Bu şekilde mayalandırdıktan sonra hemen hızlıca hamurun mayasını, yani içerisindeki kabarcıkların tamamen geçmesi için havasını alalım. Ardından hemen hızlıca tezgahımıza alıp eşit ölçülerde keselim. Bu gibi tariflerde genellikle tartı kullanmam. Göz kararı, el kararı ile yapmaya devam ederim. Ancak isterseniz tabii ki de tartı ile ölçüp o şekilde de bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bir küçük yumurta boyutunda ortalama 16 adet kadar beze elde ettim. Bezeleri yapışmaması için önceden unladığım tepsinin üzerine aldım. Üzerlerinin kurumaması adına da üzerini bir poşet yardımıyla güzelce kapattım. Hemen hızlıca bir kenara alıp 3-5 dakika kadar hamurun biraz kendini salması için dinlendireceğim. Diğer taraftan simitlik susamı hızlıca uygun bir kasenin içerisine aldım. İsterseniz kavrulmamış susam kullanabilirsiniz veya evde kendiniz de kavurabilirsiniz. Ben hazır kavrulmuş susam kullanmayı tercih ettim. Önce hamurlardan bir tanesini aldım. Üzerinden biraz bastırdım. Daha sonra her iki tarafını bu şekilde sprey şişesiyle, içerisine su aldığım şişedeki su püskürttüm ve her tarafını susamla güzelce kapladım. Elinizde boş sprey şişeniz varsa eğer onu kullanabilirsiniz. İçerisini güzelce yıkadıktan sonra kolonya şişesi tarzında spreyler varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa normal fırça yardımıyla da üzerine su sürebilirsiniz veya elinizle biraz ıslatabilirsiniz. Yani her şekilde yapılabilir ama mutlaka üzerini biraz ıslatmamız lazım ki susamlar üzerine güzelce yapışsınlar. Tamamını hazırladım gördüğünüz gibi. Ardından tezgaha aldım. Üzerini ve altını çok az miktarda un ile unladım. Çünkü daha önce ıslattığımız için biraz yapışkan olabilir. Biraz açıyorum. Ben daha ince yapmayı tercih ettim. Hazır simitlerin boyutu ve görüntüsünde olsun istedim. Sizler isterseniz donut gibi birazcık tombik tombik de hazırlayabilirsiniz. Veya kesmeden, simit şeklini vermeden de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Simit şekli vermek için de ben bu şekilde bir yani ne kullandım? Bu ne biliyor musunuz? Kahve fincanının kapağı. Yo, şu eski usul satılan fincanlar var ya hani gümüş takımın, onun kapağını kullandım. Aklıma o geldi. Küçük kahve yanı bardak şişeyle de kesebilirsiniz veya kurabiye keseceğiniz varsa onunla da kesebilirsiniz. Bu arada bu küçükleri de daha sonra kızartmıştım. Onları göstermeyi unutmuşum videoda. Hemen hızlıca kaynar yağın içerisine alıyorum. Sıvı yağın içerisinde kızarttım. Bolca yağ kullanmayı unutmayın. Bu şekilde maşa yardımıyla sürekli çevirirseniz eğer hızlıca kabaracaktır.
Hemen 10-15 saniye içerisinde kabardı. Diğer tarafına çevirip o tarafını da pişiriyorum. Yağın tamamen güzel bir şekilde ısınmış olmasından emin olun lütfen. Küçük bir süzgeç yardımıyla yağın içerisindeki susamları sürekli toplayabilirsiniz. Ne yaparsak yapalım zaten bu gibi tariflerde mutlaka susam yağı geçecektir. Ama dediğim gibi küçük bir çay süzgeci yardımıyla içerisindeki susamları tamamen toplayıp tekrardan işinize devam edebilirsiniz. Bu arada sıcak haliyle tüketilmesi tabii daha çok tavsiye edilir. Yani sıcak sıcak pişi daha lezzetlidir. Ancak inanın soğuduktan sonra bile o lezzetini korumuştu. Oğlum anne lütfen bugün beslenmeme bundan koy dedi. Çok çok beğenmişti. Yani tamamen soğumuş, ertesi güne kalmıştı ama kıyırlığı, lezzeti çok çok güzeldi. Nefis bir tarif oldu bence. Sizler de denerseniz denedikten sonra yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun. Emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Tekrardan görüşmek ümidiyle.